Uçaklarımız İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vuracak. Haddini bilmez açıklama eski bir Yunan kor amirale ait. Yunanistan'da Türkiye'ye karşı başlatılan karalamaya ve kışkırtmaya yönelik açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanca yaptığı uyarıları komşuda gündemden düşmüyor. İki ülke arasında gerilen ipler tartışma programlarında küstah açıklamalara dönüştü. Yunan Deniz Kuvvetleri'nden emekli Koramiral Ekkol Fopoulos konuk olduğu programda savaş çıkması halinde nasıl kazanacaklarının rotasını çizdi. Emekli Kor Amiral 3 savaş uçağından fırlatılacak olan 3 Skype füzesiyle İstanbul'da Boğaz köprülerinin vurulacağını söyledi. Sonra da Türkiye'ye şimdi gelebilirsiniz diyeceğiz dedi. Komşudaki son tahrik edici açıklama Başbakan Mitsotakis tarafından yapılmış, ülkemize yönelik izole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var ifadeleri kullanılmıştı. Geçmiş, eski görev yapmış askerlerin sözlerine cevap vermeye gerek var mı? Eğer o geçmişte üst düzey subaysa, cesareti varsa o zaman yapardı. Yani böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına bence gerek yok. Strateji belirleseler ne olacak? Başkasıyla tatbikat yapsalar ne olacak? Ege Denizi'nde 1996 yılında yaşanan Kardak krizi travmasını atlatamayan emekli Koramiral Yanis Egolfopoulos, Yunan savaş uçaklarının İstanbul'u bombalayabileceğini söyledi. Bize toprak verilmez. Bizde tek çakıl taşı verilmez. Bizde can verilir ama çakıl taşı verilmez. O zaman nedir? O zaman tek bir yol var. O bayrak inecek, o asker gidecek. Tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Kardak krizi döneminde Ege'deki Adrias savaş gemisinin komutanı olan Egolfopoulos, Yunan, Mega televizyonunda katıldığı programda, Rafale uçakları Larissa'dan 3 Skype füzesi atsa, İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vurur. Sonra Türklere, hadi gelin, konuşalım deriz ifadelerini kullandı. Sözlerini daha da ileri götürerek Türk ordusunun çok zayıfladığını savunan emekli asker, bir sıcak çatışma yaşanması halinde Türk SİHA'larının ekmek kırıntısı gibi kalacağını savundu. Provokatif söylemlerini daha sonra çıktığı Open TV yayınında da sürdüren Yanis Egolfopoulos, Yunanistan ordusu için 2019'dan beri büyük paralar harcandı. Şu an silah üstünlüğü bizde. Türklerden korkmuyoruz. Keşke ilk adımı atsalar dedi. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Anadolu'dan kaçarken enselerinden yakalanan Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü, bir daha karaya çıkarlarsa, dünyayı başlarına nasıl geçireceğimizi, bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından da çıkarmıştır. Yunanistan, tarihe Kardak krizi olarak geçen olayı unutmuşa benziyor. Emekli Koramiral, 1996 Kardak krizi sırasında dönenim hükümeti, vur emri verseydi, Türkiye'nin bugün Yunanistan'ı tehdit edemeyeceğini de söyledi. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecek. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecek. Ve saat 1.45'te Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrağın değiştirildiğini fark eden Yunan donanması, kayalıkların üzerine kontrol amaçlı bir helikopter gönderdi. Ve günün ilk ışıklarıyla iki tarafta askerlerini geri çekti. Kriz son bulmuştu. Sattimi'nin yapması gereken tek bir şey kalmıştı: eve dönmek. Türkiye'ye düşmanlık etseler elden ne edecekler? Yani bizim Cumhurbaşkanımızın da tepkisinin sebebi bu. Yani İstanbul'da bir öğle yemeğinde gayet böyle gelip, tıpkı Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısından önce bana gelip de
ben basın toplantısında olumsuz bir şey söylemeyeceğim, sizden de beklentimiz budur demesine rağmen tam tersine çok olumsuz bir basın toplantısı konuşması yapması gibi Cumhurbaşkanımıza aramıza üçüncü ülkeler, üçüncü tarafları sokmayalım, konularımızı kendimiz halledelim, yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısını yapalım ki 2015'te yapılmıştı İzmir'de, 7 senedir Selanik'te yapılması için davet göndermiyor Yunanistan. Çok umurumuzda değil ama yani olumsuz yaklaşanın kim olduğunu göstermek bakımından söylüyorum. Sonuçta bunları söylemesine rağmen sonra aradan kısa bir süre geçtikten sonra tam tersine davranışlar içinde bulunması, dürüst davranmamaları. Yani bizi Yunanistan Başbakanı'nın, bu başbakanın ya da başka bir başbakanın gidip de Amerikan Kongresi'nde veya Avrupa Birliği'nde övmesini biz beklemiyoruz. Böyle bir şeyin olmasını mümkün olmadığını da görüyoruz. Böyle bir beklentimiz yok. Fakat şimdi iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlikle ilgili özellikle bir dayanışma söz konusu. Yani Türkiye'nin alacağı savunma sanayi F-16'lar dahil ürünlerinin verilmemesi için lobi yapması kabul edilebilir bir davranış değil. Bizim hiç böyle bir lobimiz olmadı Yunanistan'a. Yani sonuç itibariyle buraya gelebilir, başka yere gidebilir, ittifaklar olabilir. Şimdi bölgede bugüne kadar Türkiye aleyhine, Türkiye'yi dışlayarak daha doğrusu bir sürü toplantılar oldu, formatlar oldu, İsmet ortaya çıktı. Bunların hiçbirisinin hükmü yoktur dedik. Oldu mu hükmü? Olmadı. Şimdi bir sonraki toplantılara Türkiye'yi de davet edelim demeye başladılar. Yani sonuçta bizim haklarımızı koruma konusunda, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Onun ne dediği, bunun kimle buluştuğu, Mitsotakis'in buraya gelmesi vesaire, bunların oraya gitmesi, bunlar bizim için problem değil. Geçmiş, eski görev yapmış askerlerin sözlerine cevap vermeye gerek var mı? Eğer o geçmişte üst düzey subaysa, cesareti varsa o zaman yapardı. Yani böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına bence gerek yok. Esas Yunanistan halkı ve burada Rum halkı Türkiye'nin gücüyle ilgili ne diyor, ne düşünüyor onu biraz kulak versinler. Ben okuyorum çünkü yorumları. Yeter. Ama biz her zaman ne diyoruz? Biz gerginlikten yana değiliz, biz işbirliğinden yanayız. Doğu Akdeniz'de de hakça paylaşımdan yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden adımları var. Bunları da BM'ye gönderdiğimiz mektuplarla bir bir izah ettik. Yunanistan bunlara hukuki cevaplar veremiyor, demagoji yapıyor, ortalığı geriyor ve her yere de Türkiye bize bugün yarın saldıracak diye uluslararası topluma gidiyor, ağlıyor Yunanistan. Onun yerine işte yanı başında güçlü bir Türkiye var, güçlü Türkiye'nin imkanları var, işbirliğine yanaş, sorunları çözme konusunda sadece yemek yerken söyleme, adımda da samimi ol, yani samimiyetsiz davranma. Çünkü ortaya çıkıyor ve sorunlar varsa bunları birlikte en azından bazılarını müzakere ederek çözebiliriz. Biz bunlara her zaman var olduğumuzu istişari görüşmeleri tekrar başlatarak da gösterdik. Bu videomun daha çok kişiye ulaşması, YouTube'da üst sıralara çıkarak önerilen videolar kategorisinde gösterilmesi için abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı özellikle rica ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.